Herkese merhaba. Bugün size BBL yani Brezilya poposu estetiğinden bahsedeceğim. BBL yani Brazilian Butt Lift, Brezilya tipi popo büyütme ameliyatının kısaltmasıdır. Bu ameliyat genellikle vücudun belli bölgelerinden alınan yağ dokusu popoda belirlediğimiz yerlere enjekte edilerek yapılır. BBL ameliyatını vücut kitle indeksi 20 ila 30 arasında olan, normal kiloda olan her hasta yaptırabilir. BBL ameliyatı için yağ enjeksiyonu gerektiğinden BBL ameliyatını yapacak miktarda vücuttan alınabilecek bir yağ dokusu olması gerekmektedir. Yani aşırı zayıf hastalarda bu ameliyatın yapılması çok mümkün olmamaktadır. Bununla beraber eğer vücut kitle indeksi 30'un çok üzerindeyse, yani hastada bir obezite başlangıcı vesaire varsa, yine bu kilolarda da bu tarz ameliyatların yapılması önerilmektedir. BBL ameliyatlarında hastaya verilebilecek yağ miktarı sınırlıdır. Her popo için 900 cc'nin üzerinde yağ verilmesi önerilmez. Bu nedenle eğer hastanın daha fazla bir hacim ihtiyacı veya talebi varsa, bu durumda yağ enjeksiyonu bir popo proteziyle kombine edilerek daha fazla bir büyütme sağlanabilir. Bunun yanında bazı hastalarda özellikle hip dips dediğimiz kalçanın yan bölgelerinde ciddi çöküntüler veya ciddi hacim eksiklikleri olabilir. Bu bölgeler büyütülürken de derinin gerginliğine, elastikiyetine ve o bölgenin alabileceği yağ kapasitesine göre bir şekil elde edilebileceğinden bunlar muhakkak hastayla ameliyat öncesinde tartışılmalıdır. BBL ameliyatları liposuction bazlı ameliyatlar olduğu için ameliyat öncesi süreçte liposuction'a benzer bir önlem almak gerekir. Hastalarımızın ameliyat öncesinde sigarayı içiyorlarsa eğer sigarayı bırakmalarını, kan sulandırıcı ilaçlardan ve gıdalardan uzak durmalarını ve eğer kansızlıkları varsa da, yani anemiyi muhakkak tedavi ettirmelerini ve normal kan düzeyinde ameliyata gelmelerini isteriz. Hastalarımıza hemen ameliyat öncesinde bir çizim yapıyoruz ayaktayken. Burada hem liposuction yapacağımız, yağ toplayacağımız bölgeleri işaretliyoruz, hem de popoda yağ enjekte edeceğimiz yerleri hastamızla beraber belirliyoruz. Ameliyata genellikle karın ve bel bölgesinden liposuction işlemiyle yağ toplanarak başlanıyor. Daha sonra pozisyon değiştirilerek sırt ve bel bölgesinden liposuction yapılıyor ve popoda belirlenen bölgelere hazırlanan yağ enjekte edilerek ameliyat tamamlanıyor. Ameliyat sonrasında hastalarımıza ameliyathanedeyken bir korse giydiriyoruz. Bu korseyle ameliyathaneden hastamızı çıkartıyoruz ve hastalarımızın istirahati sırasında da kullanacakları popo yastığını yine bu dönemde kullanmalarını istiyoruz. Ameliyat genel anestezi altında yapıldığında ameliyat sırasında bir ağrısız hissedilmiyor. Ameliyat sonrasında da yine liposuction ağrısına benzer bir ağrı veya sızı hissedilebiliyor. Bu dönemde de özellikle hastane yatışı esnasında hastalarımıza gerekli ağrı kesicileri vererek ağrılarını azaltarak bu şekilde rahat bir ameliyat sonrası dönem geçirmelerini sağlıyoruz. Ameliyattan sonraki dönemde 6 hafta boyunca hastalarımızın korse kullanmalarını, 4 haftada muhakkak popo yastığı istiyoruz. Özellikle oturdukları her anda popo yastığının yanlarında olarak popo yastığı kullanarak oturmalarını istiyoruz. Popo yastığı ameliyatta verdiğimiz yağların sağ kalınlığını arttırmak için koruyucu bir görev görüyor burada. BBL ameliyatları liposuction'ın çok yoğun yapıldığı ameliyatlar olduğu için ameliyat sonrasında erken dönemden, yani 2. günden 3. günden başlanacak şekilde en az 10 seans manuel lenfatik masaj yapılmasını öneriyoruz. Manuel lenfatik masaj, liposuction yapılan, karın germe yapılan, yani germe ameliyatı yapılan bütün hastalarda ameliyat sonraki sürecin hem daha rahat geçmesini, iyileşmenin çok daha hızlı olmasını, ödemin ve şişliğin çok daha hızlı atılmasını sağlayarak hastamızın konforlu bir ameliyat sonrası süreç geçirmesini sağlıyor. Bu yüzden de ameliyat sonrası dönemde bunu elzem olarak görüyoruz. Safe BBL aslında yeni bir konsept olarak düşünülebilir. Safe BBL, ameliyat esnasında yağ enjeksiyonu yaparken ultrason kullanılarak yağın doğru bölgeye verilmesi temelli bir ameliyat tekniği. Biz bütün ameliyatlarımızda yağ enjeksiyonu yaparken muhakkak ultrason kullanıyoruz. Ultrason eşliğinde bu işlemleri yapıyoruz. Ultrason kullanmanın burada faydası, yağın özellikle kasüstü plana verilerek hastada herhangi bir yağ enjeksiyonuna bağlı, BBL'e bağlı komplikasyon oluşmasının önüne geçmek. Özellikle kas içine yapılan enjeksiyonlarda hastalarda ciddi komplikasyonlar, yağ embolileri riski çok yüksek olduğu için enjeksiyonun muhakkak kasüstü planda yapılması gerekiyor. Ultrason kullandığımızda biz kanülün hangi planda olduğunu rahatlıkla gördüğümüz için doğru plana yağ koyabiliyoruz ve bu tamamen güvenli bir işlem yapmamızı sağlıyor.
Liposuction veya BBL ameliyatlarından sonra yaklaşık 3 hafta kadar cinsel ilişkiye ara verilmesini öneriyoruz. Popo estetiğinde yağ enjeksiyonları dışında implantla popo büyütmeler yapılabilir. Bunlar hem kalıcı olması hem de özellikle popoya projeksiyon, yani poponun kalkıklığını sağlaması açısından çok yüz güldürücü, çok uygun teknikler. Ama poponun özellikle dış kısımlarında dip dips dediğimiz bölgede, basen kalça bölgesinde bir büyüme isteniyorsa burada popo protezleri yeterli veya uygun büyüme sağlayamadığı için bu bölgelerde yağ enjeksiyonları hala altın standart tedavi olarak elimizde bulunuyor. Bununla beraber hyaluronik asit dolgularla yine popo büyütme yapılabilir. Hyaluronik asit dolgular vücutta kullanılan ve güvenli materyallerdir. Hyaluronik asit dolgularının avantajı genel anestezi gerekmeden uygulanabilmelidir ve çok daha hızlı bir şekilde uygulanabilirler. Hazır materyaller olduğu için hastaya herhangi bir ek işlem yapmadan direkt enjekte edilebilirler. Dezavantajı ise geçici olduklarından yaklaşık bir yıl sonra tekrarlanmaları gerekmektedir. BBL ameliyatları kalıcı ameliyatlardır. Ameliyat esnasında enjekte edilen yağın yaklaşık %50'si ila %90'ı vücutta ömür boyu kalmaktadır. BBL ameliyatları liposuction ve yağ enjeksiyonu temelli ameliyatlar olduğu için operasyondan sonra genellikle liposuction yapılan veya yağ enjeksiyonu yapılan yaklaşık 5 milimetrelik küçük insizyonlar şeklinde iz kalabilmektedir. Bu izler de çok kısa izler oldukları için çok kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. BBL ameliyatları sonrasında sonucun kalıcı olması açısından hastalarımıza önerdiğim şey ameliyat sonrasında kilo almayacakları şekilde bir diyet programına girmeleri, hayat tarzlarını bu şekilde değiştirmeleri, mümkünse eğer muhakkak günlük hayatlarına spor eklemeleri, haftalık egzersizlerini yapmaları ve bunu kalıcı hale getirmeleridir. Bu şekilde ameliyat sonucu hem daha iyi bir hale kavuşur hem de kalıcılığı uzun yıllar boyunca devam eder. BBL ameliyatından sonra eğer popo büyüklüğünden memnun değilseniz, size çok büyük geldiyse liposuction yapılarak o bölgelerde verilen yağ dokusu alınarak popo küçültülebilir. Aynı şekilde eğer hacim yeterli gelmediyse veya daha fazla hacim kazandırmak istiyorsanız da ameliyattan bir sene sonra aynı veya farklı bölgelere, hangi bölgede için talebiniz varsa bir yağ enjeksiyonu yapılarak tekrardan büyütme sağlanarak daha büyük bir hacim elde edilebilir. Bu videomuzda BBL ameliyatlarıyla alakalı merak edilen soruları cevapladık. Başka sorularınız, merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkese sağlıklı ve güzel günler dilerim.